Merhaba değerli izleyiciler. İshak Bentov'un Çılgın Sarkaç kitabını yorumlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilincin niceliği ve niteliği bölümündeydik ve şimdi oradan devam ediyoruz. Önceki bölümlerden gerçekliğimizin eylem ve duraksama şeklinde kodlandığını, yani bir sarkaç üzerinden verilen analojide bu gerçekliğin eylemler ve duraksamalar şeklinde ikiye bölündüğünü görmüştük. Bunu bir osilatör modeli olarak değerlendirmiştik ve uzaysı boyuta tünel açtığında duraklama halinde eşit sonsuz hızlarda bir girişim deseni oluşturuyordu. Yani her yerde bu sarkacın mevcut olduğu çıkarımını yapmıştık. Ve diğer bir deyişle osilatör çok kısa bir süre için yalnızca bir oluş haline girdiği söylenebilir. Ve burada hareket ederken yine her zamanki gibi osilatör hareket ederken böyle bir gerçekliğin iki bileşeninin bulunduğunu da ifade edebiliriz. Bunlar hareket ve duruş olmakta. Yani bu kapsamda değerlendirecek olursak iki tane nicelik var. Hareket ve duruş. Şimdi de bu noktada oluş haline bakacağız. İshak Bentov bunu incelemiş. Yani oluş halinin mutlakla eş olduğu. Yani her ikisinde de hareket yok, eylem yok. Burada ekstra olarak oluş hali var. Ve oluş halinde hareketin ve eylemin olmadığını, yani sürekli oluş halinin mutlakla eş olduğu açık. Çünkü her ikisinde de hareket yoktur, eylem yoktur, tam bir duruş vardır diyor. Ve aynı zamanda bu yüksek bir potansiyel enerji haline karşılık geliyor. Çünkü bu duruş halinde, buradaki duruş halinde sonsuz hızlı harekete eşittir. Yani burada aslında bir metafor var. Şöyle göstermek icap eder. Hareket oluş halinde sıfırdan başladığını varsayalım hızın. Hız giderek arttıkça zaman da yavaşlıyor. Zaman yavaşladıkça relativite teorisine göre zaman yavaşlama noktasında sonsuz hıza ulaştığında zaman duruyor. Aslında ışık hızında, buradaki limit ışık hızı. Işık hızının da üst hızının olduğu varsayımı altında. Yani takyonlar mesafesinde 2C, 3C, 4C bu şekilde hızının katları şeklinde ilerleyen bir hızla artacak. Ve limit sonsuza yakınsadığında yine zaten hiçbir şeyin hareket etmediği noktaya varıyoruz diye ve döngüyü kapatıyoruz diye belirtmiş. Aslında bu kastediliyor. Ve bunlar birbirine zıt iki kavramın, yani hareket ve duruşun oluş hali içerisinde gerçekleştiği, oluş hali döngüsü içerisinde gerçekleştiği iki noktaya karşılık geliyor. Yani şöyle diyelim, şurası, şu bölge hareketin başladığı bölge olsun. Bu bölgede duruş bölgesi olsun. Sonsuz hız hareket, yani bu noktada örtüşüyor. Üzerine kapanıyor döngü. O şeklinde ifade edebiliriz. Burada bu durum veya gerçekliği temel olarak yaratılışın kalan tümünün ölçülebileceği bir referans noktası olarak almış. Ve tüm gerçekliklerimizin bizim tüm gerçekliklerimizde hep var olacak bir bileşen olarak kalacağını söylemiş. Birinci bölümde hologram tartışması yapılmıştı ve bir görüntü veya da gerçeklik oluşturmak için iki bileşene gereksinimimiz olduğu söylenmişti. Bunlardan birisi frekans, diğeri de faz dışı modüle ışın. Yani evet, bunlardan biri frekans ışını, diğeri de deneyimli ya da faz dışı modüle ışındır dedik. Bunları gösterelim. Şimdi ancak bu ikisi aynı düzlemde etkileşime girerse bir görüntü elde ediyoruz. Bu da doğa tarafından çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem ve bu noktada da benzeri kullanılabilir. Ve lazer ışığının iki ışının ortak bir kaynaktan geldiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Burada tek bir ışın iki ayrı ışına bölünmekte. Yani birisi cisme çarpmakta, modüle edeceğimiz cisme çarpmakta ve diğeri de kaynaktan doğrudan aktarılmakta. Bu hologram düzlemine. Çalışan ışın, yani aydınlattığı cisimlerle temas ederken bozuluyor, faz farkına uğruyor ve modüle ediliyor. Gerçeklik göreceli olmakta ve bu noktada da bir benzetme verilmekte, şekilde görüldüğü gibi. Burada sınırsız derinlikte bir deniz olarak düşünmüş İshak Bentov. Bunlar onun kendi çizimleri ve denizin yüzeyi sakin ve düz, yani neredeyse görünmüyor diyor.
şu noktada. Ve burada diğer her şeyi bu mutlakla karşılaştırdığımız bir referans noktasını temsil ediyor. Bu denizin yüzeyini dalgalandırdığımızda, mutlak yüzeyi dalgalandırdığımızda düzgün yüzey üzerinde dalgaların görünüp kaybolması şeklinde izlenebiliyor. Ve bu dalga yüzeyi aniden yüzeyin formunu görünür hale getiriyor. Benzer şekilde mutlak da ne zaman bir hareket veya titreşim olsa, mutlak üzerinde bu arka fonda ne zaman bir hareket veya titreşim olsa mutlak görünürlük kazanıyor. Mutlak olan görünürlük kazanıyor ve tezahür etmiş hale geliyor. Ve burada da göreceli veya fiziksel gerçeklik oluşuyor. Ve anımsanması gereken yine başka bir kavram, denizin tüm gerçeklikleri oluşturan ve her şeye hakim bir bileşen olduğu. Bu bileşen mutlak varlık veya saf şuur olarak adlandırılıyor. Bu denizde dalgalar veya çalkantılar oluşturulabilir ve suyun alt tabakaları bundan asla etkilenmez. Yani dipte mutlakın tezahür edip görünen yönü yukarısı, mutlak yüzeyindeki dalgalar, aşağıda değişmezlik söz konusu. Ve bu noktada dalga paketi şeklinde bir elektrik kuantumu da gösterilmiş şekilde. Bu çalkantı veya dalgaların ebatları daha önce ele aldığımız farklı gerçekliklerle karşılaştırılabilir. Evet, burada göreceli olan temsil edilen büyük, kaba bir düşük frekans dalgasına karşılık geliyor diyelim. Burada yüksek enerjili şuurda yüksek frekansla düşük genlikli yüksek frekansa karşılık geliyor. Biri soldaki, diğeri sağdaki görüntü. Ve burada yine belirli bileşenlerden oluştuğunu söylemiş. Yani bu tabii ki de bir temsil, bir analoji. Örneğin yüksek frekanslı, daha yüksek ve incelikli bir gerçeklik, yani düşük genliğe karşılık gelen ve düşük genlik şeklinde tezahür eden ruhsal gerçeklikler olabilir diyor. Bizim ölçemediğimiz, tabii bu fiziksel ölçümün veya bizim fenomenler olarak adlandırdığımız alanın dışarısında kalıyor ve duyu dışı olan ve algılanmayan kısma karşılık geliyor ve tüm insanlarda göreceli ve mutlak bileşenlerden oluştuğunu söylemiş. Yani bazı insanlar diğerlerinden daha göreceli. Yani ne kadar göreceli olursak olalım yine de mutlak malzemesinden oluşuyoruz. Yani insanlar da birbirlerinden kendi aralarında hiyerarşik düzen var. Farklılaşıyorlar. Bu şekilde bir modelleme geliştirmiş. Titreşimli hareket başlamadan önce gerçekliğimiz nasıldı diye sorguluyor. Yani titreşimsiz durumda bu mutlak üzerindeki dalgaları temsil etmeyen kısım, yani sakin olan denizin bu alanın, yani kuantum arka planı olabilir, varoluş düzlemi olabilir. Bu düzlemin titreşimsiz durumu dolayısıyla diğer varlıklar tarafından algılanmayacak ve tezahür etmeyecek. Ama mutlak varlık bunu bilebilir ve biliş seviyesinde, bilincinde oluşabilir bu noktada. Ve göreceli varlıklarda bu tezahür oluyor. Yani burada yine de bir geçiş var. Tasavvufta da aslında şöyle bir geçiş var. Batından zahire geçmek gibi de değerlendirilebilir. Ya da işte vahdetten şuhuda geçmek diye de değerlendirilebilir. Burada göreceli, yani bu dalgaların ebatı, şimdi bir de şöyle bir durum var. Mutlak sonsuzca ince göreceli olarak tanımlayabiliriz. Yani bu durumda dalgaların ebatı öylesine küçük ve frekansları öylesine yüksektir ki görünmez haldedirler. Bu durumda sakin ve düz görünen bir yüzey vardır. Ancak bu yüzey olağanüstü bir enerji içerir ve yaratıcı potansiyelle doludur. Aynı kuantum potansiyeli gibi. Ve mutlak gerçeğin tanımı yapılabileceği kadarıyla budur ve mutlak yüksek enerjili yaratıcı bir potansiyel artı zekadır. Zeka yaratılıştaki bir varlığa, yani kendi kendini organize edebilme kapasitesini ekler. Bu nedenle göreceli olanın küçük dalgaları görünüşte düz olan bir yüzeyde meydana gelmek. Ancak bu yüzey aslında potansiyel olarak yaratıcı enerjiyle titreşmektedir. Ve dalgaların genliği ne kadar küçük olursa yüzeyde tutulan enerji de o kadar yüksek olur. Dalgalar küçülükte bu duraklama noktasına yaklaştığında tepeleri, vadileri üst üste gelecek kadar birbirine yaklaşır. Yani normal frekans diyelim, bu genlikleri yüksek ve frekansı düşük diyelim. Bu giderek ne olacak? Süptil hale geldikçe frekansı yükselecek, genliklerinde düşüş meydana gelecek ama çok frekansı yüksek bir pas gerçekleşecek ve bu da ilerledikçe, yani devam ettikçe bu açılım süreci daha da giderek düşecek, fakat frekans artacak, en sonunda durma noktasına gelecek. Fakat bu da içerisinde çok yüksek bir potansiyel barındırıyor, yani çok yüksek bir enerji barındırıyor ve bu noktada duruş haline geçiyor. Yani bizim ilk başta bahsettiği varoluşun duruş haline geçmesi şeklinde gerçekleşiyor.
Bu halde dediğimiz gibi yalnızca potansiyel hareket ve sistemin enerjisi sonsuz oluyor. Öyleyse mutlak birbirine zıt kavramların uzlaştığı ve kaynaşıp birleştiği bir durumdur demiş. Burada zıtlıkların birliği de önemli. Felsefedeki zıtlıkların birliği kavramı. Ve hareket ve duruş da tek bir şey halinde kaynaşıyor. Yani bir döngü, kapalı döngü oluşturuyor dedik. Hareket ve duruş. Bu da hareketin başladığı anla bittiği an diyelim sonsuz hızda. Sonsuz hız aslında durma noktasına karşılık geliyor gibi de gözlemlenebilir. Bu noktada değerlendirilebilir. O yüzden aynı şekilde vahdetten yani teklikten çokluğa, kesrete geçişte bu aşamada yine tezahür edebiliyor buradan. Yani vahdet noktasından işte kesrete geçişte gerçekleşebiliyor. Bunların hepsi diyelim bizim gerçekliğimizi oluşturan nokta diyelim nükleer seviyede, atomik seviyede, moleküler ve makro düzeylere varıncaya kadar titreşen bir gerçeklik oluyor. İki duraklama halinin arasındaki her şey ses üretiyor. Yani bu tabii ki de akustik anlamda olmayabilir. Yani titreşimsel düzeyde bir ses üretiyor. Ve burada bir sonraki bölümde de demiş şuurun farklı gerçekliklerde kendini nasıl tezahür ettirdiğini ve bizim bunu evrim ölçeğindeki kendi bakış noktamızdan nasıl gördüğümüzü daha ayrıntılı ele alacağız demiş. Ve burada maddenin evrimi şuurun evrimi olarak açıklandı. Genel anlamda özetleyecek olursak şu ana kadarki anlattığımız kısmı maddenin evrimi şuurun evrimi olarak açıklandı. Evrim giderek daha karmaşık sistemlere doğru ilerlemekte ve daha yüksek şuur düzeylerine bizi götürüyor. Madde şuurun niceliğiyle niteliğini birbirine bağlayan şekil boyunca belirli noktada canlı sistemler oluşturuyor. Enerji takası eğrilerinden bahsetmiştik ve çevremizle veya gerçekliğimizle etkileşim yetilerimizin ölçümünü gösterdiğini söylemiştik bunların. Frekans yanıtımızda ne kadar geniş olursa içinde faaliyetler gösterebileceğimiz gerçekliklerin sayısı da o kadar artıyor. Farklı şuur düzeyleri ya da gerçekliklerin dış hatları da insan gerçekliğinin üzerindeki ve altındakileri kapsıyor. Gerçeklikler hiyerarşisinin en üstünde mutlak bulunuyor, mutlak varlık ve mutlak varlık tüm gerçekliklerin temeli oluyor bir arka planda. Tezahür etmemiş haldeki potansiyel olarak kendi varlığının farkında ve zeki bir enerji formu olduğunu söylüyor. Dalgalı veya modüle olduğunda yani görünür hale geldiğinde elle tutulur fiziksel maddemizin ve tekil nesnelerin temelini oluşturuyor. Buradan da birlik kavramına geçiyor. Yani birliğin yani vahdeti vücut da olabilir bu. Tabii ki de tasavvufi anlamda değerlendirebilir. Birlikten çokluk nasıl oluşmuş? Bu da felsefi bir problem aynı zamanda. Bunu bir şekilde kendi terminolojisinden açıklıyor. Evet. Daha sonra göreceli gerçeklikler bölümüne geçeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.